Merhabalar arkadaşlar. A-Game Show'da Türkiye'nin en iyi oyun yapımcılarından birisi olan Tailverse ile birlikteyiz. Ekibin görsel tasarımında çalışan ve uzun süredir Tailverse'de çalışan Ümit Bey ile birlikteyiz. Ümit Bey merhabalar. Merhabalar. Ümit Bey size çok önemli sorularımız var yeni oyun hakkında. Mount & Blade serisi bildiğiniz üzere hem Türkiye'de hem dünyada gayet sevilerek oynanan bir seri. Son çıkacak olan Mount & Blade 2 Bannerlord için bize ne tür bilgiler verebilirsiniz? Oyuncuları ne sürprizler bekliyor? Geliştirilme süreci nasıldı? Hay tabii ki. Bildiğiniz gibi Mount & Blade serisi çok yüksek seviyede modlanabilir oyunlardı. Mount & Blade ve daha sonra Warband oyuncuların modladığı ve 200'den fazla modun olduğu bir oyun serisi aynı şekilde. Bu modlanabilir olması oyunun ömrüne de çok fayda sağladı. Bildiğiniz gibi Warband 2010'da çıktı. Ondan beri hala da oyuncular mod üretiyorlar. Bannerlord'u yapmaya başladığımızda da Bannerlord'u geliştirmeye başladığımızda bu modlanabilir özelliğini oyunun çok daha ileri seviyelere almak vardı kafamızda. Onun üzerine çok çalışıyoruz. Oyunun bütün teknolojisini baştan yazdık diyebilirim. Sadece bu basit bir geliştirme şeklinde değil, basit daha iyileştirme şeklinde değil, sıfırdan tekrardan yeniden çok daha güzel bir oyun motoru, aynı şekilde network katmanı da yazılıyor. Programlama yapısı da aynı şekilde, oyunun iskeleti de çok daha temiz, çok daha modlanabilir bir şekilde üretiliyor. Pekala, ben bir soru daha sormak istiyorum. Mount & Blade Warband'a bildiğimiz üzere yeni DLC paketi geldi. Viking Conquest. Bu pakette ne gibi yenilikler var? Bunun hakkında neler diyebilirsiniz? Warband Viking Conquest DLC'sine gelen, indirilebilir içeriye gelen yenilikler tamamen kendisinin bir hikayesi olan, tamamen farklı bir hikayede, tamamen farklı bir coğrafyada, dünyada geçen bir Viking hikayesi oynayacak oyuncularımız. Yakın zamanda DLC'ye bir patch çıkardık. O patch'te de ilk DLC'nin yayınlanmasıyla beraber gelen gözden kaçan hatalar, muhtelif bug'lar düzeltildi ve bir pet eklendi oyuncunun kendisine. Evet. Oyunda daha faydalı olması için. Çok güzel. Bu gibi yeniliklerimiz oldu DLC patch'inde de. Oldu. Arkadaşlar yeni oyunu bekleyin. Yeni oyun mükemmel olacak. A-Game Show'da devam ediyoruz. Merhabalar arkadaşlar. A-Game Show'da Tailverse ekibinden yine turnuvalardan herkes tanıyacak kendisini. Frank ile birlikteyiz. Kendisi Akla İlişkiler Müdürü. Merhaba Frank. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok iyiyim. Formanız nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Çok da iyi gidiyor. Süper. Mount & Blade'i deli gibi bekliyoruz. O yüzden sana sorularım olacak. Ha, öyle mi? Mount & Blade 2 Bannerlord oyun dünyasında ne gibi yenilikler olacak? Onun senaryosu, yeni oyunun senaryosu aslında 200 yılın öncesinde gerçekleşiyor, düzenleniyor oyun. Geçiyor demek istiyorum. Orada işte bir büyük imparatorluk var. Evet. Özür dilerim. İkinci dilde konuşuyorum şu anda. Çok güzel konuşuyorsun bence. Teşekkürler. Büyük bir imparatorluk var. Fakat imparator oyunun başlangıcından öncesi katledilmiş. Öldürülmüş. Evet, Öldürülmüş. Aynen. Öldürülmüş. Şu anda
İmparatorluk parçalamak üzere. Evet. Onca o anda giriyor oyuna. Ve işte spoiler vermeyeyim. Hikayesi öyle devam ediyor. Nasıl gelişecek? Bayağı klanlar var, bayağı bir sürü küçük ırklar var, faksiyon var her yer, sağ sol. Evet. Onca onun üzerinde uğraşacak. Yeni bir belki bir imparatoru yerine getirmeye çalışacak. Çok fazla ipucu vermeyeyim de o şekilde. Ama Warband'ın öncesi diye düşünebiliriz. Ben orada. Çok teşekkür ediyorum Frank. Memnun oldum tanıştığıma. Teşekkür ederim. Memnun oldum ben de. Kolay gelsin size.